Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün bu monitörün incelemesini yapacağız. Evet, tekrar merhaba. Bugünkü videoda bu 7 inçlik monitörün incelemesini yapacağız. Monitörün markası Feelworld Master serisinden MA7, 7 inçlik bir monitör, HDMI display. Yaklaşık 2 aydır çektiğim bütün videolarda bu monitörü kullanıyorum ve kullanmaya o kadar çok alıştım ki şu anda monitörün A7R3'ün üzerinde olmaması beni gerçekten tedirgin ediyor. Çünkü kadrajı göremiyorum. Kadrajda nerede durduğumu göremiyorum. Şimdi videolarımı çekmek için 2 tane Sony kameram var. Bir tane Sony Alpha 6500, bir tane de A7R3'üm var. Ve her iki kameranın da monitörü öne dönmüyor. Video çekim sırasında kendinizi göremiyorsunuz. İşte bu tarz bir monitör benim işime en çok bu konuda yaradı. Videoyu çekerken kendimi görebildim. Kadrajda nerede durduğumu görebildim. En çok bu işime yaradı. 1-2 fotoğraf çekiminde de makinenin ekranına bakamadığım için bu HDMI display'ini kullanıp kadrajımı yaptım. Orada da özellikle çok işime yaradı ve böyle bir avantaj sunması da çok hoşuma gitti. Monitör 7 inçlik bir monitör ve 1920'ye 1200 piksellik bir çözünürlüğe sahip. Ayrıca kameradan 4K'lık görüntü alıp buraya display ediyor. Dolayısıyla çok keskin bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Çünkü bu makinelerin arkasındaki monitörler hem 6500'ün hem de A7R3'ün arkasındaki monitörler 1024'e 768 ya da 800-600 gibi piksel çözünürlüklere sahipler. Netliği nereye attığınızı bu arkadaki monitörlerden zoom yapmadan pek anlayamıyorsunuz. Ama işte böyle bir monitör kullanırsanız 1920-1200 gibi bir çözünürlük kullandığı için gayet net bir şekilde netliği görebiliyorsunuz. Ayrıca birazdan bahsedeceğim. Focus peaking gibi özellikleri de desteklediği için netliği nereye attığınızı çok rahat görebiliyorsunuz. Monitör çok şık bir kutuyla geldi ve kutunun içerisinde display'in kendisi, bir tane gölgelik, monitörü flash portundan makinenize bağlamak için işte şöyle bir aparat, bir tane normal HDMI kablosu, bir tane mini HDMI kablosu ve çok şık bir taşıma çantasıyla beraber geliyor. Yanında kullanma kılavuzu falan da var. Kutunun içerisinden monitörle beraber kullanmak için herhangi bir pil çıkmıyor. Pili kendinizin alması gerekiyor. Ancak monitörün kullandığı pil Sony F serisi pillerden olduğu için çok yaygın. Zaten bu işlerle, videoyla uğraşan insanların elinde bir dolu bu pillerden olduğu için bu negatif bir özellik değil tam olarak. Amazon.com.tr gibi bir yerden 150 liraya kocaman bir pil alabiliyorsunuz. 50 liraya da bir tane şarj cihazı alabiliyorsunuz. Pil konusunda bir şey daha söyleyeyim. Ekranın arkasında pil taktığınız jack ya da port sökülüp başka aparatlar takılabiliyor. Ekranın üzerinde 12 voltluk bir DC-in bağlantısı var. Yani bir adaptör takıp direkt şehir elektriğini monitöre besleyebiliyorsunuz pil kullanmak yerine. Ondan sonra bir tane HDMI-in, bir tane HDMI out portu var ki bu gayet iyi bir özellik. Çünkü makinenin HDMI'ını monitöre harcadığınız zaman monitörden de bir tane daha HDMI çıktısı alıp başka bir monitöre bağlantı yapabiliyorsunuz. Bu da yer yer işe yarayabilecek bir özellik. Ayrıca monitörün üzerinde bir adet kulaklık çıkışı bulunuyor ve bu kulaklık çıkışı işte 6500 gibi bir cihazda sesli monitör etmeniz için kullanabileceğiniz tek yöntem. 1920-1200 piksellik bir IPS panele sahip olduğu için görüntü inanılmaz keskin ve 4K'lık input aldığı için 16x zoom yapıp bayağı hassas bir şekilde manuel fokus yapabiliyorsunuz. Sadece monitördeki görüntüye bakarak. Monitörü HDMI üzerinden makineye bağladığınız için makinenin kendi çektiği görüntüyle monitörün gösterdiği görüntü arasında bütün diğer HDMI monitörlerde olduğu gibi bunda da bir gecikme var. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu gecikme bayağı iyi seviyelerde. Monitörün renklerini tıpkı bir bilgisayar monitörü gibi ayarlayabiliyorsunuz ve 6500 Kelvin, 9300 Kelvin gibi daha önceden ayarlanmış Kelvin presetleri olduğu gibi ayrıca user moduna geçip renkleri hassas bir şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Ben kendim denemedim ama sonuçta bir color metric koyup renkleri ince ince kalibre edebilirsiniz bu cihazda. Benim kullanım amacım renkten çok kendimi görebilmek ya da çektiğim şeyi görebilmek olduğu için bunu çok dert etmedim. Renkleri ayarlamanın dışında ayrıca Picture modu belirleyebiliyorsunuz ve Picture moduyla kontrast, saturasyon, brightness, keskinlik gibi ayarları 4 tane preset içerisinden yapabiliyorsunuz. Bunları da 4. seçenek olan User seçeneğini kullanıp ince ince ayarlayabiliyorsunuz. Ekran touch panele sahip değil. Menüleri ayarlarken yukarıdaki tuşları kullanmanız gerekiyor ama menüler arasında dolanmak oldukça kolay. Menülerin sıralaması gayet kullanışlı ve menülerden
cihazın çalışmasına dair bir dolu özelliği değiştirebiliyorsunuz. Histogram, focus peaking, İşte false color, anamorfik görüntü düzeltme, tek tek renk kanallarına bakma, overexposure için IR'i ayarlayabilme, ses seviyesi göstergesi açıp kapayabilme, çerçeve oranlarını gösterme gibi ya da değişik oranlarda çerçeveler overlay edebilme gibi özellikler sunuyor. Makinenin üzerinde özelleştirebildiğiniz 2 adet fonksiyon tuşu koymuşlar. Bu fonksiyon tuşlarından bir tanesinde ben görüntüyü ters çevirme, sağa sola çevirme, diğerine de zoom yapma gibi özellikler ekledim. Ve bunlar benim süper işime yaradı. Ayrıca monitörün alt kısmında firmware update yapabilmek için bir mini USB portu bulunuyor. Dolayısıyla monitörün yazılımını zaman içerisinde güncelleyebiliyorsunuz. Monitörün tek beğenmediğim özelliği aslında monitörün kendisiyle alakalı değildi. Daha çok yanında gelen bu makine tutturma aparatı gerçekten çok kalitesiz, yani malzeme kalitesi iyi gibi görünüyor ama hiçbir şekilde bunu sağlam bir şekilde sıkıştıramıyorsunuz. Ve monitör ne yaparsanız yapın birazcık hareket ediyor şeyin üzerinde, makinenin üzerinde. Ama onun dışında monitör kullanmaktan oldukça keyif aldım ve bana kendimi çekerken kadrajımı görebilmek gibi bir avantaj sunduğu için de süper işime yaradı. Monitörün 7 inçlik boyutu görüntüyü rahat görebilmeniz için mükemmel olsa da 6500 gibi bir makine için biraz fazlaca büyük kalıyor. Yani şöyle bir setup yaptığınızda makineden böyle 1,5-2 kat daha büyük bir monitör görüyorsunuz. Ama dediğim gibi ben bunu elde taşıyıp sağda solda video çekmek yerine makinemin üzerine takıp kendimi çekerken kullandığım için benim için mükemmeldi. Üstelik 7 inç. Daha uzakta durduğum zaman bile gayet rahat bir şekilde kendimi görebildim. Monitörün teknik verilerine bakacak olursak, bahsettiğim gibi 1920-1200 IPS panele sahip, 450 nitlik bir aydınlığa sahip, 160 derece dikeyde ve 160 derece yatayda görüş alanına sahip. Yeni bir polarize ekran teknolojisi kullanıyor ve Fieldworld'un iddiasına göre bu %30 daha parlaklık sağlıyor bu monitör için. Şimdi bu parlaklık konusunda şunları söyleyeyim. Monitörü ben hep iç mekanlarda kullandım ve 450 nitlik parlaklığı oldukça yeterliydi. İşte Alpha 6500'ün 4K video çekerken monitörün aydınlığını aşağı çekme gibi bir problem var. Özellikle Alpha 6500'ün üzerinde kullanırken benim çok işime yaradı çünkü ekranı görür hale geldim. Dış çekimlerde de özellikle işte dediğim gibi Alpha 6500'ün ekranı karardığı zaman hiçbir şey göremiyorsunuz ve monitörü kullanarak bu problemi aşmış oldum. Ama A7R3'ün üzerinde kullandığımda A7R3'ün ekranı ile hemen hemen aynı parlaklıkta. Hatta belki A7R3'ün arkadaki ekranının biraz daha parlak olduğunu söyleyebilirim. Parlaklık açısından A7R3'ün üzerinde pek bir işime yaramadı. Ama dediğim gibi ben bu monitörü %90 kendimi çektiğim bu tarz videolarda kendimi kadrajı görmek için kullandığım için inanılmaz derecede işime yaradı ve kullanmaktan büyük keyif aldım. Monitörün $180 bir fiyatı var ve 7 inçlik 1920-1200 gösteren monitörler arasında aslında bu fiyat oldukça iyi. Evet, bugünkü videoyu da yavaştan kapatalım. Bugün Fieldworld Master MA7 7 inç HDMI monitör incelemesini yapmış olduk. Kullanmaktan oldukça keyif aldım. Hatta kendime de almayı planladığım bir monitör oldu. Bu arada kanala destek olmak istiyorsanız ve bu monitör hoşunuza gittiyse bu videonun altındaki açıklamalar alanındaki linki takip ederek hem kanala oldukça büyük destekte bulunabilirsiniz hem de çok iyi bir monitör sahibi olmuş olursunuz. Monitörü almak istemiyorsanız ama yine de kanala destek olmak istiyorsanız lütfen bu videoyu likelayın. Kanala hala üye olmadıysanız lütfen üye olun ve videoyu paylaşın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.